Sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kullandığım ekipmanların bazılarından bahsedeceğim. Dağa çıktığım zaman yapacağım aktiviteye göre seçtiğim ekipmanların bazılarından bahsedeceğim. Ve kullanmış olduğum ve kullanmaktan mutluluk duyduğum ekipmanlarından bahsedeceğim sizlere. Dağa çıktığım zaman yapacağım aktiviteye göre eğer alabalık avı yapacaksam ona göre malzeme seçiyorum, ona göre çanta seçiyorum. Trekking yapacaksam veya kamp yapacaksam veya doğa yürüyüşü yapacaksam ona göre buradan ekipman seçerek aktivitemi gerçekleştiriyorum. Bu ekipmanlar benim kullandığım ve kullanmaktan keyif aldığım ve kalitesine de inandığım ekipmanlar. Bazı arkadaşlar sordu bana neyi kullanıyorsun diye. Ben de bir adet ürünü size tanıtmaktansa böyle bir video hazırlamak istedim. Daha faydalı olabileceğini düşündüğüm için. Bu ekipmanların şöyle başlamak gerekirse çakım var. Yine kampta kullandığım bıçak. 2 adet bıçağımız var. Bir adet pala denilen bıçağım var. Sevdiğim bir bıçak. Daha sonra burada kamp için kullandığım tahra var. Bu her yörede bunun ismi değişir. Yani Karadeniz yöresinde tahra diyoruz. Nacak var bir adet. Bunun da her yörede ismi değişebilir. Bilmiyorum. Daha sonra yine kampta kullandığım, mağarada kullandığım kafa fenerim var. Bir adet aparatı var. Yedek şarj olarak kullanabileceğimiz. Bu kafa fenerinin şöyle bir özelliği var. 400 lümen ışık veriyor ve kilitli. Yani tuşları kilitli. Çantanızda hiçbir şekilde açılmıyor. Ben bu özelliğini bunu çok seviyorum. Üstte 2 tane tuşu var. Eksi ve artı olmak üzere. İkisini aynı anda basarsanız kilidi açılıyor. Şu anda ben açamadım kilidini. İkisini aynı anda basmanız gerekiyor. Evet, şu anda açtım. Bu şekilde artıya bastığınız zaman ışık artıyor. Bu en son seviyesi. Sonra eksiye bastığınız zaman azalıyor. Yani artık kullanacağınız duruma göre siz onu ayarlarsınız. Şu anda fener açık. Kilitlemek için yine aynı şekilde 2 tuşa, eksi ve artıya aynı şekilde basarsanız aynı anda ışık yanıp sönüyor ve şu andaki fener kilitli. İstediğiniz kadar basın. Çantanızda illaki oluyor taşırken tuşlara basma durumu. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Pili bitmiyor. Yedek pili bu. Bir adet küçük el fenerimiz var. Bir adet klasik, artık antika dediğimiz el feneri. Küçükken çok oynardık bu şekilde. Bir adet aksiyon kameram var. 4K çekim yapabilen. Yine bir adet kafa fenerim var. Bu kafa fenerim de güzel ışık veren bir kafa feneri. Böyle. Gayet güzel. Bunun herhangi bir kilidi yok. Ama güzel ışık veriyor. Yani ben memnunum kullanmaktan. Yedek pili var. Yine kumanda pilleriyle kullandığımız bir adet yedek pili var. Daha sonra ahşap kuksalarımız var. Bu bana yine çok sevdiğim, değerli dostum Kadir Doğru'nun hediyesidir. Benim için maneviyatı var. Kullanmıyorum. Evde duruyor. Herhangi bir zarar görmesin diye kullanmıyorum. Daha sonra bunlar 2 adet kuksamız var yine. Bu kuksalarda sıcak ve soğuk içecek içebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Bizzat kullandım. Yine 2 adet metal bardağımız var. Bir adet radyom var. Bu radyonun benim için maneviyatı var. Bu radyo benim dedemden kalma bir radyo. Dedemin bana verdiği bir radyo. Çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Bunu ara sıra kampa götürerek radyo dinlediğim oluyor. Başka radyolarım da var. Bunu da özellikle getirip işte hatırası olduğu için, maneviyatı olduğu için kullanıyorum.
Bu balık malzemelerinin olduğu kutu. Mepslerimin olduğu kutu. 2 adet termosumuz var. Daha sonra burada 2 adet benim kamışım var. Bu kamışların ikisi birbirinden farklı. Bu birazcık daha yumuşak bir kamış. Yani birazcık daha balığın her dokunuşunu hissettiğiniz bir kamış. Küçük balıklarda bile aksiyon aldığınız, heyecan duyduğunuz bir kamış. Bu kamış biraz daha sert ve ondan biraz daha hafif ama ucu birazcık daha sert bir kamış. Ben ikisini de kullanıyorum. İkisinden de memnunum. Hiçbir problemim yok. Burada 2 kişilik çadırım var. Daha sonra burada 50 litre yine kullandığım trekking için kullandığım sırt çantam var. Burada 20 litre 2 tane sırt çantası var. Bu avcılık sırt çantası. Diğeri normal yine kamplarda kullandığımız. Mavi olan ise küçük mavi olan benim daha çok alabalık avı için kullandığım sırt çantası. Şu anda aşağı düştü. Küçük olanlardan o. Burada bir adet masam var. Yine açılır kapanır. Çok pratik, yer kaplamıyor özellikle. Bizim için önemli olan yer kaplamamak çok önemli. Bir adet yine şişme yatağım var. Şişme yatak var içinde. Aparatıyla beraber, şişirme aparatıyla beraber. 2 tane kamp sandalyem var. Bu kamp sandalyelerine bir tane de küçük, bu kamp sandalyeleri var ya, masanın etrafına böyle koyduğumuz, ondan ekleyeceğim. Sonra bizim kuyuça dediğimiz, Karadeniz yöresinde kuyuça denilen sepet. 2 adet sepet var. Bu sepet, bu genelde şey için kullanılıyor. Ağaca çıkıp işte meyve toplamak için, elma, armut, ayva toplamak için. Bu birazcık daha küçük bir kuyuça. Yazın bununla dağ çileği toplayacağız. Şöyle takacaksın. 10 numara dağ çileği toplanır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Benim kullandığım ekipmanlar bu şekilde. Tabi bunlara ilaveten giydiğimiz, kullandığımız başka ekipmanlar da var. O kadar detaya girmek istemedim. Bu ekipmanlardan ben memnunum. Kalitesinden memnunum, kullanışından memnunum. Memnun olduğum için de bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Arkadaşlarım tabii ki de soruyor ne kullanıyorsun diye. Ben şimdi sadece bu kamışın videosunu çekmek için de size bir video hazırlamak istemedim. Böyle bir video hazırlamak istedim. Detaylı anlatmak istedim. Şimdi biraz da bu ekipmanların yakından nasıl gözüktüğüne bakalım. Biraz daha detaylı bir gösterim sunalım size. Evet sevgili dostlar, bu kullandığım ekipmanları biraz da yakından inceleyelim sizlerle beraber. Burada kullanmış olduğum bir tane bıçağım var. Çakı daha doğrusu. Bu şekilde geyik boynuzundan yine Muğla yatağında yaptırdığım çok güzel kokuyor böyle geyik boynuzu orijinal bir çakı. Çok severim. Yine burada kampta kullandığımız yine Muğla'da yaptırdığım yatağında bir bıçak var. Bu da çok özellikle kampta salata yaparken kullandığımız. Burada ise benim her zaman yanımdan ayrılmadığım palam var. Dövme çelik. Şöyle kalın. Sapı cevizdir. Bu şekilde. Çok güzel bir bıçak. Bileğim kalınlığında ağacı indirebiliyorum bunda çok rahat bir şekilde. Böyle elini tuttuğun zaman hem ağır hem de her türlü o tarz işleri bununla görebiliyoruz. Bunu hiçbir zaman yanımdan ayırmam. Her etkinlikte bunu yanımdan getiririm arkadaşlar. Bunlar genelde kampta. Yine çakı da her zaman yanımda olur. Burada tahra var. Bu tahra bildiğimiz standart tahra. Yani her yerde bulabilirsiniz. Yine nacak da aynı şekilde. Bu kafa feneri dediğim gibi çok sevdiğim bir kafa feneri. Herkesin bildiği spor mağazasından aldım.
Işığı da çok yüksek. Gerçekten güzel ışık yapıyor yani. Gündüz bile bu şekilde ışık yapıyor yani. Gündüz bile bu şekilde ışık yapıyor. Mağarada çok kullandım. Çok da hoşuma gitti. Bu şekilde kilitliyoruz. Kilitlendi. Yine aynı şekilde burada kullandığım bir kafa feneri var. Flaşörü de var. Burada kullandığım bir aksiyon kameram var. Yine 4K çekim yapabilen güzel bir aksiyon kamerası. Burada kuksalar var. 2 adet. Bu kestane ağacından yapılmış bir kuksa. Böyle. Bu ceviz ağacından yapılmış bir kuksa. Bu da bunun hangi ağaçtan yapıldığını bilmiyorum açıkçası. Sormadım da, sorarsak öğreniriz. Bana kadim dostumun hediyesi. Yine burada dediğim radyosu var. Burada size alabalık avında kullandığım bazı maps'leri göstermek istiyorum. Şu şekilde. Burada küçük alabalık avı için kullandığım. Bunlar orijinal maps'tir. Arkasında bu şekilde Made in France yazar. Bunlar orijinaldir. Bunların orijinalini almakta fayda var. Ucuzlarından alıp bir dönüyor bir dönmüyor. Yani ucuzlarını taktığınız zaman oltaya bir dönüyor bir dönmüyor. Ama bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Döner kaşıklar gayet kaliteli. Şöyle. Gümüş üzeri mavi benek. Burada bir sürü çeşit. Her günün şartlarına göre değişiyor balığın hangisini vuracağı. Fır döndülerimiz var. Yine aynı şekilde. Burada çeşit maps'lerimiz mevcut. Bu şekilde göstereyim size. Ama ben yine en çok memnun kaldığım maps olarak sorarsanız bana, işte gümüş üzeri mavi benek, gümüş üzeri kırmızı benek. Bu Aglia var. Barajda çok iş yapan. Burada da yine aynı şekilde. Bunlar güzel, kullanışlı. 2 adet kamışım var. Bu yine katana. Burada kullandığım ve gerçekten çok keyif aldığım bir çanta var. Bu çanta gerçekten çok kullanışlı bir çanta. İçinde bir tane daha cebi var. Şöyle şuradan bir tane daha cebi var. Burada ne var? Bir çakmağım var. Çakmak. Bunları kullanmaktan hem keyif alıyorum hem de kalitesinden hiç ödün vermeyen ekipmanlar bunlar. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size dostlar. Doğada aslında sizi hayatta tutan hem aklınızdır hem de kullandığınız ekipmanın kalitesidir. Kullandığınız ekipman çok kalitelidir. Kullandığınız ekipman ne kadar kaliteli olursa sizi o kadar hayata bağlar. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Kesinlikle ucuza kaçıp biraz daha ucuz olsun düşüncesiyle ekipman almayın. Hasta olursunuz. Dağlarda, kamplarda hasta olursunuz. Elinizden geldiği kadar bu önemli. Her zaman daha bir tık kaliteli ürün almaya çalışın. Ne kadar kaliteli ürün olursa araştırın. O şekilde ürünlerinizi alın. Benim şu anda mesela bir tane uyku tulumuna ihtiyacım var. Araştırıyorum. Kullanıcı yorumları olsun, videolar olsun. Hani benim işime en çok yarayacak olan uyku tulumunu almak istiyorum. Tabii bizim işimiz bu dağlarda, Türkiye'nin dağlarında olduğu için öyle çok büyük profesyonel uyku tulumlarına ihtiyacımız yok. Tunç Fındık abimiz gibi K2 dağına çıkmayacağız yani. Bizim çıktığımız dağlar belli, sıcaklıkları belli, düştüğü eksi dereceler belli. O yüzden bizim alacağımız ekipmanların kalitesinin belli bir seviyede olması lazım.
eksi mesela eksi 5 derece, eksi 10 dereceye kadar düşse yeterli. Bizim eksi 30 derecelik işte çok profesyonel uyku tulumlarına ihtiyacımız yok. Profesyonel çadırlara bu Himalaya dağlarında kullanılan profesyonel çadırları kullanmamıza gerek yok. Bizim çadırlarımız işte 4 mevsim olabilir. Tabii kışın kamp yapanlar için kışlık çadırlar olabilir. O konuda bir sözüm yok. Ama ben kendi açımdan hani kışın şu anda uyku tulumum olmadığı için kışın kampa gitmiyorum ama yakında uyku tulumum olduğu zaman yaz kış kamplarımıza devam edeceğiz. Ekipmanlar bu şekilde. Çantam bu trekking çantası 20 litredir. Çok memnunum. Kullanışlı. Yine herkesin bildiği spor mağazasından aldım. Ekipmanlarımın birçoğunu herkesin bildiği o spor mağazasından aldım. Belli bir kaliteleri var. Hiçbir şekilde kaliteden ödün vermiyorlar. Yine yeşil avcılık çantası. Bu da aynı şekilde 20 litre ikisi de. Çadırım yine 2 kişilik bir çadır. Mavi. Güzel bir çadır. Kullanışlı 2 kişiye kadar. Sadece 2 kişi kullanacağın zaman eğer tabanına şişme yatağı açtığın zaman çadırın iç hacmi biraz daralıyor. O yönden biraz sıkıntı olabiliyor ama tek kişi kullanacaksanız eğer hiçbir sıkıntı olmaz. Şişme yatağı da gayet güzel içine serebiliyorsunuz. 2 metre boyu ve 105 santim genişliği var. 120 santim eni var. 200 santim yani. Çok güzel. En boy oranı çok güzel, kullanışlı bir çadır ama dediğim gibi 2 kişilik çadır ama eğer siz bunu şişme yatakla kullanırsanız sıkıntı yaratabiliyor hacim daraldığından dolayı ama normal bir şekilde yere met serecek şekilde kullanırsanız eğer bir problem çıkarmaz. Burada yine termosum var. 2 tane. Bu hediye gelen bir termos. Bu gayet güzel kullanışlı bir termos. Çok memnunum bundan da. Ekipmanlarım bu şekilde. Nacak, tahra, bıçaklarım, çakılarım, ondan sonra güzel bir ekipmanlarımız var. Şişme yatağımız var burada. Kamp masamız var bir adet. Kamp masamız da gayet güzel aslında. Şöyle burada tırnağı var. Bu tırnağı açtıktan sonra şöyle açılan ve gayet güzel şöyle açılıyor. Çok memnunum bundan da. Burada kurmayacağım. Katlanması çok iyi. Katlanabiliyor olması. Şişme yatağımız var. Bu şekilde. Ekipmanlarım bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.